Merhaba Yeşil Yolculuk ailesi. Bugün sizi şaşırtacak, hatta belki de manava gitme şeklinizi değiştirecek bir gerçekle karşınızdayım. Omega-3 denince aklınıza ilk ne geliyor? Somon balığı mı yoksa balık yağı kapsülleri mi? Peki ya size, bahçenizde kendiliğinden yetişen, bazen yabani ot diye söküp attığınız o minik yapraklı bitkinin aslında bitkisel bir balık olduğunu söylesem? Evet, semizotundan bahsediyorum. Dünyadaki tüm yeşil yapraklı sebzeler arasında en yüksek omega-3, alfa-linolenik asit oranına sahip olan bu mucize, sadece 7 gün içinde vücudunuzda devrim yaratabilir. Damarlarınızın temizlenmesinden, beyin fonksiyonlarınızın hızlanmasına kadar, sadece bir hafta düzenli semizotu yediğinizde neler olacağını duyunca çok şaşıracaksınız. Hazırsanız, semizotu mucizesinin 1. bölümü ile başlıyoruz. Semizotu yolculuğunuzun ilk 3 gününde, vücudunuz bu yoğun bitkisel omega-3'ü emmeye başladığında en büyük etki kalp ve damar sisteminizde görülür. 1. Değişim, trigliserit ve kötü kolesterolle savaş. Semizotu, kandaki kötü kolesterolü, LDL, düşürmeye ve trigliserit seviyelerini dengelemeye yardımcı olan nadir bitkilerdendir. İçindeki yüksek omega-3, damar sertliğini önlerken kan akışkanlığını artırır. Eğer ailenizde kalp hastalığı geçmişi varsa, semizotu sizin için doğanın sunduğu en ucuz ve en etkili sigortadır. 2. Değişim, tansiyonun doğal dengelenmesi, görsel tansiyon aletindeki sayıların yavaşça normale 12/8 düştüğünü gösteren bir grafik. Metin overlay, potasyum ve magnezyum gücü, semizotu sadece omega-3 değil, aynı zamanda devasa bir potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Potasyum, damarları rahatlatarak kan basıncını düşürürken, magnezyum, kalp ritminizi düzenler. Sadece 7 gün içinde, o sürekli hissettiğiniz nabız yüksekliğinin ve tansiyon dalgalanmalarının sakinleştiğini fark edebilirsiniz. 3. Değişim, kanın oksijen kapasitesinin artması. Semizotundaki demir ve folat kombinasyonu, alüvarların kalitesini artırır. Bu da dokularınıza daha fazla oksijen gitmesi demektir. Kendinizi daha az yorgun, daha enerjik hissetmenizin ilk sebebi budur. Küçük bir ipucu, semizotunun içindeki omega-3, cildinizin koruyucu bariyerini de güçlendirir. 7 günlük sürecin başında cildinizdeki kuruluğun azaldığını ve daha nemli, daha sağlıklı bir ışıltı kazandığını görürseniz şaşırmayın. Semizotu sizi içeriden yağlar ama bu iyi bir yağlanmadır. 7 günlük semizotu maratonunun 4. ve 5. günlerine geldiğinizde, zihninizdeki o meşhur sis bulutunun dağılmaya başladığını hissedeceksiniz. Peki, bu minik yapraklar kafanızın içinde ne yapıyor? 4. Değişim, odaklanma ve hafıza keskinliği. Beynimizin %60'ı yağdır ve bu yağın en önemli kısmı omega-3 yağ asitleridir. Semizotu, bitkisel dünyada beyin hücrelerinin zar yapısını güçlendiren en iyi kaynaktır. Haftada düzenli tüketimle, unutkanlığın azaldığını, yeni bilgileri daha kolay öğrendiğinizi ve işlerinize daha uzun süre odaklanabildiğinizi fark edeceksiniz. Özellikle sınav dönemindeki öğrenciler veya yoğun zihinsel tempoda çalışanlar için semizotu, doğal bir zihin açıcıdır. 5. Değişim, doğal antidepresan etkisi, görsel, beyindeki mutluluk hormonlarını, serotonin, dopamin, temsil eden renkli ışıkların artışını gösteren bir illüstrasyon. Metin overlay, mutluluk otu, şaşırtıcı ama gerçek, semizotu, yüksek oranda magnezyum ve omega-3 içerdiği için ruh halini düzenleme yeteneğine sahiptir. Bilimsel araştırmalar, omega-3 eksikliğinin depresyon ve kaygı bozukluklarını tetiklediğini gösteriyor. Semizotu yemek, beyindeki serotonin, mutluluk hormonu, üretimini destekler. 7 günün sonunda kendinizi daha sakin, daha huzurlu ve strese karşı daha dirençli hissetmeniz tesadüf değildir. Semizotunun en az bilinen mucizelerinden biri de içinde doğal melatonin barındırmasıdır. Melatonin, vücudumuzun uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol eden uyku hormonudur. Güne enerjik başlamanın sırrı, modern dünyada mavi ışık ve stres nedeniyle bozulan uyku düzeninizi semizotu ile tamir edebilirsiniz. Akşam yemeğinde tüketeceğiniz bir kase semizotu salatası, gece daha hızlı uykuya dalmanıza ve sabahları dayak yemiş gibi değil, fabrikadan yeni çıkmış gibi enerjik uyanmanıza yardımcı olur. Beyniniz uyku sırasında kendini çok daha verimli temizler. Küçük bir sır, semizotu, içerdiği yüksek E vitamini ve beta karoten sayesinde cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarına karşı içeriden korur.
Yaz aylarında bolca tüketilen semizotu, sadece beyninizi değil, cildinizin gençliğini de güneşin yakıcı etkisinden kurtarır. Beynimizi keskinleştirdik, uykumuzu düzene soktuk. Peki ya aynadaki görüntümüz? Semizotu nasıl oluyor da negatif kalori etkisi yaratarak göbek yağlarını eritmeye yardımcı oluyor? 7 günlük semizotu kürünüzün 5. ve 6. günlerinde kendinizi daha hafif hissetmeye ve tartıdaki o inatçı rakamların oynamaya başladığını görmeye hazır olun. Semizotu bunu iki şekilde başarır. 7. Değişim, düşük kalori, yüksek hacim semizotunun %93'ü sudur ve 100 gramın sadece 16 ila 20 kalori arasındadır. Bu şu demek, midenizi tıka basa doldurabilir, doygunluk hissine ulaşabilir ama neredeyse hiç kalori almazsınız. Bu süreçte semizotu, mide boşalma süresini uzatarak sizi saatlerce tok tutar. Ani gelen tatlı krizlerini ve gereksiz atıştırmalık isteklerini bıçak gibi keser. 8. Değişim, inatçı ödemlere elveda, görsel, vücuttaki su birikintilerinin, ödem, idrar yoluyla hızlıca tahliye edildiğini gösteren bir animasyon. Metin overlay, doğal DIÜRETİK, sabahları şiş uyanıyor, yüzüğünüz parmağınıza dar geliyorsa vücudunuz su tutuyor demektir. Semizotu, doğanın en güçlü idrar söktürücülerinden biridir. Yüksek potasyum içeriği sayesinde vücuttaki fazla sodyumu, tuzu dışarı atar. 7 günün sonunda vücudunuzdaki o hantal şişkinliğin yerini belirginleşmiş vücut hatlarına bıraktığını göreceksiniz. Şimdi size semizotunun zayıflama gücünü 3 katına çıkaracak o meşhur tarifi açıklıyorum. Semizotu ve yoğurt ikilisi, kalsiyum ve omega-3 işbirliği, yoğurttaki kalsiyum, vücudun yağ yakma mekanizmasını tetiklerken, semizotundaki omega-3, yağ hücrelerinin depolanmasını engeller. Bu iki süper besin birleştiğinde, özellikle göbek bölgesindeki yağların yakılması için vücuda güçlü bir sinyal gönderir. Akşam yemeklerinde ana öğün yerine tüketeceğiniz büyük bir kase yoğurtlu semizotu, sadece bir gecede bile metabolizmanızı hızlandırmaya yeterlidir. Kilo vermenin önündeki en büyük engel insülin direncidir. Semizotu, içeriğindeki yüksek lif sayesinde karbonhidratların emilimini yavaşlatır. Bu sayede kan şekeriniz aniden yükselmez ve vücudunuz yağ depolama moduna girmez. 7 gün boyunca düzenli tüketimle, kendinizi yemeklerden sonra gelen o ağır uykudan ve halsizlikten kurtulmuş bulacaksınız. Semizotuyla zayıflamak ve sağlığa kavuşmak harika, değil mi? Ancak çok önemli bir uyarı, semizotunu nasıl yıkadığınız ve neyle yediğiniz, faydasını görebilmeniz için hayati önem taşıyor. Ayrıca, bazı kişiler için semizotu böbrek taşı riskini tetikleyebilir. Semizotunun içindeki o meşhur omega-3 yağ asitleri ve C vitamini ısıya karşı inanılmaz hassastır. Eğer semizotunu tencerede uzun süre pişirirseniz, aslında sadece posa yemiş olursunuz. 1. Çiğ tüketim şart. Omega-3'ten tam kapasite yararlanmak istiyorsanız semizotunu çiğ tüketmelisiniz. Salatalarınıza ekleyin veya yoğurtla karıştırın. 2. Pişirecekseniz bile, eğer yemeğini yapacaksanız, semizotlarını tencereye en son, ocağı kapatmadan sadece 2 dakika önce atın. Yaprakların sadece hafifçe sönmesi yeterlidir. Unutmayın, ne kadar az ısı, o kadar çok omega-3, semizotu yerle temas eden, yerde sürünen bir bitkidir. Bu yüzden üzerinde bolca toprak, mikrop ve parazit barındırabilir. Güvenli temizlik, semizotunu yıkarken sadece sudan geçirmeyin. Geniş bir kapta, bol sirkeli suda en az 15 dakika bekletin. Ardından kök kısımlarını iyice ayıklayın. Doğru temizlenmeyen semizotu, şifa yerine bağırsak parazitlerine davetiye çıkarabilir. Temizlikte titizlik, bu kürün ilk kuralıdır. Doğanın bu mucizesi herkes için uygun olmayabilir. Şu iki gruba hayati bir uyarım var, böbrek taşı olanlar, semizotu yüksek oranda oksalat içerir. Eğer kalsiyum oksalat kaynaklı böbrek taşı sorununuz varsa, semizotu tüketimi taş oluşumunu tetikleyebilir. Bu durumda tüketmeden önce doktorunuza danışmalı ve mutlaka yanında yoğurt, kalsiyum tüketerek oksalat etkisini kırmalısınız. Midesi çok hassas olanlar, semizotunun çiğ tüketimi, çok hassas midelerde bazen şişkinlik veya gaz yapabilir. Eğer böyle bir sorununuz varsa, hafifçe buharda öldürerek tüketmeyi deneyebilirsiniz. Yeşil Yolculuk ailesi, 7 günlük semizotu maratonumuzu tamamladık. Artık bahçenizdeki o minik yaprakların aslında birer omega-3 kapsülü olduğunu biliyorsunuz. 7 gün boyunca düzenli tükettiğinizde,
kalbiniz güçlenecek, beyniniz hızlanacak ve vücudunuzdaki o hantal ödemlerden kurtulacaksınız. Siz bu 7 günlük değişime hazır mısınız? Yarın sabah semizotlarınızı sirkeli suya koyuyor muyuz? Yorumlara, bitkisel balıkla başlıyorum, yazanlarla bu büyük dönüşümü başlatalım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu mucizeyi herkesin öğrenmesi için paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki durağımızda hangi yeşil mucizenin sırlarını çözelim? Dereotu mu, maydanoz mu, yoksa kara hindiba mı? Seçimi yorumlarda siz yapın. Doğayla kalın, sağlıkla kalın.